Nonpareil. 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 Evet, hangi dilde telaffuz ederseniz edin. Bu bir Fransızca kelime. İngilizce'de karşılığı var. Nonpareil, eşsiz, benzersiz, rakipsiz demek. Bu videoda nonpareil çeşidi, nonpareil bademin gerçekten ismiyle müsemma mı, gerçekten rakipsiz, eşi ve benzeri olmayan bir çeşit mi, birlikte bunu irdeleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta bir tüccarı ziyaret ettim. Ağırlıklı olarak cevizle ilgilenen ama badem işiyle de yine bir miktar meşgul olan birisi. Kendisine ben badem çeşitlerini sorduğumda zaten iki tane temel çeşidi biliyor tüccarlar. Bunlardan birincisi Nonpareil, diğeri Ferragnes. Bana Nonpareil çeşidini tercih etmemi tavsiye etti. Özellikle iç oranının yüksek olduğunu söyledi. %65'e yakın bir oranı var ki ben bunu kendimde hassas bir teraziyle doğrulamış oldum. Nonpareil kabuğu çok kolay kırılan, aynı şekilde badem içindeki o dış kabuk, badem içindeki kabuk, derisi diyelim, yine çok kolay sıyrılabilen bir badem türü. Kabuk kırma işlemi çok kolay olduğu için de kabuk kırma işleminden sonra bademler çok zarar görmediğinden içinin de yine albenisi oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde en fazla yetiştirilen badem türü Nonpareil. Yaklaşık %50'sini oluşturuyor ki kalan %50'sinin de büyük çoğunluğu zaten Nonpareil çeşidinin tozlayıcıları esasında. Tozlayıcılardan Monterey ve Carmel genellikle Amerika'da tercih ediliyor. Carmel aynen Nonpareil gibi ince kabuklu bir çeşitken Monterey sert kabuklu. Monterey benzer özellikleri taşısa da içi, badem içi Nonpareil gibi güzel değil, kaliteli bir badem içi yok. Onun gibi pürüzsüz bir yüzeyi de yok Carmel'in. Ama hasat dönemleri Nonpareil'den daha sonra geliyor. Carmel belki bir hafta sonra, Monterey biraz daha geç olgunlaşıyor. Amerika'da Nonpareil iki tozlayıcıyla tercih ediliyor. Tek tozlayıcıyla değil. Muhtemelen buradaki temel sebep de hasadı kademelendirmek. Özellikle büyük bahçelerde daha uzun bir sürede hasadı yapabilme adına 3 çeşit tercih edilmiş olabilir. Yetiştirmesi zor bir ağaç Nonpareil. Özellikle soğuk iklimi, kışın soğuk geçen, sert geçen yerleri sevmeyen bir ağaç. Çevresel etmenlere karşı hassasiyeti var. Ülkemize kolay adapte olabilmiş bir çeşit değil Nonpareil. Soğuklama ihtiyacı çok yüksek değil zaten. Soğuklama ihtiyacı Ferragnes'in gerisinde yaklaşık 400 saatlik bir soğuklama ihtiyacı var. Soğuklamadan kasıt havanın 7 derecenin altına düştüğü saatler. Yine sıcaklama, soğuklama sonrası sıcaklama ihtiyacı da yine Ferragnes'in gerisinde olan bir çeşit. Erken çiçeklenip erken hasat edilen bir çeşit. Dolayısıyla ilkbahar don riski olan yerler için kesinlikle Nonpareil'i önermiyorum. Dik gelişen ve belirli bir yaştan sonra yanlara doğru açılan bir ağacı var. Çok fazla dal yapmadığı için de budaması nispeten diğer pek çok türe göre daha kolay. Ve çok da verimli bir çeşit değil. Her ne kadar iç verimi yüksek olsa da bir ağaçtan alacağınız veya dekardan alacağınız iç miktarı, badem içi miktarı diğer çeşitlerin kesinlikle önünde değil. Yani okuduğum makaleleri görebildiğim kadarıyla aldığınız iç oranı bakımından Ferragnes'in gerisinde. Tabi bu son kullanıcılar açısından çok önemli bir kriter değil. Yani bir kuru yemişçiye gidip badem almak isteyen birisi içerisindeki protein miktarını sorgulamıyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu sosyal medyada da çok konuşuluyor. Nonpareil çeşidinin protein oranı Ferragnes'ten daha düşük. Rakamlara göre işte %15 iken Nonpareil'de Ferragnes'te %25. Sosyal medyada da bu özellikle paylaşılıyor. İşte yerli bademdeki protein oranının Amerikan bademinden daha yüksek olduğu şeklinde. Burada Amerikan bademinden kastedilen Nonpareil, yerli bademden kasıt da Ferragnes. Ama ülkemizde de yetiştirilen Nonpareil ağaçları var. Nonpareil'i sadece Amerikan çeşidi olarak görmek doğru değil. Nonpareil çeşidini tercih edenlerin tek sorunu ağacın hassasiyeti değil. Meyvesinin kabuğunun ince olmasının getirdiği dezavantajlar var arazide. Özellikle çevredeki kuşların ve kemirgenlerin, hatta bir kısım böceklerin meyveye zarar vermesi mümkün. Dolayısıyla bu çeşidi tercih edenlerin hayvanlarla, özellikle kuşlarla mücadele etmenin yöntemlerini bulması gerekecek. Hatta böceklerle mücadele depolama döneminde de karşınıza çıkabilir. Kabuğundaki o ince çatlaklar, sızıntılardan bir şekilde böcekler badem içine ulaşarak meyvelerinize zarar verebilir. Lezzet anlamında Nonpareil'in ön plana çıkan bir çeşit olduğunu söyleyemeyiz. Ben kendi numunelerimle denemeler yapıyorum. Yani örneğin Makako ile beraber tattım Nonpareil'i. Makako'nun bariz bir şekilde Nonpareil'den daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Yani bir Makako çiftçisi olarak bu alanda taraflı olduğumu düşünebilirsiniz ama bence gerçek bu.
Öyle ki makakonun kardeş türü, benzer genleri taşıyan Penta'nın dünyanın en lezzetli badem çeşitleri arasında olduğu zaten söyleniyor. Hangi çeşidi seçerseniz seçin, dikim yapmadan önce, bahçenizi tesis etmeden önce kesinlikle o çeşidin meyvesini görün, inceleyin, meyvesinin rengine, kalitesine, kabuğunun sertliğine, iç oranına, bunlara muhakkak bakın. Hatta çevrenizdeki tüccarlarla paylaşın yapabiliyorsanız. Yani belli bir çeşit tercih ettikten sonra, bahçesini diktikten sonra meyvesini görüp hayal kırıklığına uğrayan insanlar var. Benimle temasa geçenler de oldu maalesef. Kendine verimli çeşitlerin her ne kadar çok verimli olsalar da meyve kalitesi açısından genellikle kendine verimli olmayan çeşitlerin gerisinde olduğunu unutmayın. Sonrasında büyük hayal kırıklığına uğramama adına bahçenizden meyve almadan evvel o meyveleri görerek bahçenizi tesis edin. Önümüzdeki haftalarda yine başka bazı çeşitleri burada kanalımda incelemeye çalışacağım. Vakit ayırarak videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Güvende kalın, hoşça kalın.